Herkese Maçka kanalından selamlar. Ben namı değer Kemal. Yeni bir alınır mı videosuyla karşınızdayım. Alınır mı videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte Yargıç Dredd Cilt 1'i inceleyeceğiz. Hala hastayım. Sesim yine biraz farklı ve garip çıkabilir. Kusura bakmayın. Diğer alınır mı videolarıma ulaşmak isterseniz şurada gördüğünüz karta hemen gidebilirsiniz. Şimdi teknik kısımda videomuza başlamadan önce ufak bir bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar Prestige önce Yargıç Dredd'in ilk 6 fasikülünü bastı. Sonra da sert kapaklı edisyon halinde Cilt 1'de bunları topladı. Cilt 2'de de mesela 7'den 12'ye olan fasikülleri yaptı. Transformers Kayıp Işık'ta da aynısını yaptı. Yani anlayacağınız üzere bu cildin içinde Yargıç Dredd'in ilk 6 fasikülü yer alıyor. Bu bilgiden sonra isterseniz lafı uzatmayalım. Direkt teknik kısımda videomuza başlayalım. Eserimizin yazarı Duane Swierczynski, çizerimiz ise Nelson Daniel. Boyutu Türkçe bodur boy, klasik yani 16'ya 24 santim. Sert kapağıyla ilgili bir bilgi verilmemiş ama böyle güzel, sağlam bir sert kapak olduğunu söyleyebilirim. İç sayfalarla da ilgili bir bilgi yok sitelerinde ama parlak kuşe ve böyle gayet güzel bir oranda olduğunu söyleyebilirim. Böyle ince falan değil yani kağıdı. Toplam 144 sayfa ve Türkçe'ye Prestige Yayıncılık tarafından 2020 yılında kazandırıldı. Bunu nereden bulabilirim derseniz de Prestige'in kendi sitesinde veya Edessa sitesinde 80 TL'ye bulabiliyorsunuz. Şimdi de isterseniz çizgi romanımızın konusuna biraz göz atalım. Öncelikle size tarihi söyleyeyim. Yıl 2100 arkadaşlar, yani 22. yüzyılın başı. Yani anlayacağınız üzere teknoloji çok daha fazla gelişmiş. İnsanların evlerinde kişisel robotları var, istediği şeyi yaptırabildiği. Ve şu an olduğu gibi yine büyük bir sınıf ayrımı var ama çok daha belirgin ve çok daha arasında fark olacak bir şekilde var. Mekanımız ise 800 milyon insana ev sahipliği yapan mega şehir 1. Bir de çizgi romanın ismindeki yargıç kelimesinin anlamını anlatayım bu çizgi romanla ilgili. Bu mega şehir 1'de ne avukat var ne mahkeme var. Bütün adalet, yargı falan, bütün hepsi yargıçların elinde. Şu kapakta gördüğünüz kişiler yani. Böyle genelde böyle zırhları, kaskları, motorları ve silahları oluyor. Mesela bir suçlu yakaladı. Diyor ki 5 yıl diyor. Adam hiçbir yere itiraz edemez. Paşa paşa gidecek, 5 yıl yatacak hapiste. Veya yakalıyor, diyor ki senin cezan ölüm diyor. O tabancayla pat diye vuruyor. Ve buna kimse bir şey demiyor. Burada yazan Dredd de ve kapaktaki yargıç da bu yargıçlar arasındaki en sert kişi olan Joseph Dredd. Ya biz burada yargıç Dredd diyoruz. Arkadaşları da ona Joe Dredd diyor ya da Joe diyor genelde. Yani bu ciltteki ana odamız, ana karakterimiz Joseph Dredd ve yanındaki Anderson isimli böyle sarışın çok tatlı bir kadın. O da yine bir yargıç ama psikik güçleri var. Yani bir suçlunun zihnini okuyabiliyor ve geçmişini görebiliyor. Ki bu konuda çokça Dredd'e yardımı dokunuyor. Dredd de ondan çokça yardım istiyor zaten. İşte böyle biraz Blade Runner tarzı bir atmosferi var. Atmosfer olarak çizgi romanın. Ve böyle çok güzel, içinde böyle bir sürü küçük küçük hikayeleri var. Ama böyle ana bir odak şekilde giden iki tane hikaye bulunuyor. Biri şu şekilde: birileri, kim olduğunu bilmiyoruz, robotları isyana teşvik ediyor ve kodlarını falan bozuyorlar, işlemcilerini. Ve robotlar artık isyan etmeye başlıyor. Sahiplerinin laflarını dinlememeye başlıyorlar. Hatta yargıçları da elindeki şu silah birden konuşmaya ve bozulmaya falan bile başlıyor. Tabii ki yargıç Dredd bu olayı böyle bir çakıyor, diyor hayırdır böyle bir olay olacak. Daha olmadan önce bunun ufak ufak anlamaya başlıyor ve Anderson'la birlikte bunu çözmeye başlıyor. Diğer olay da başka bir yargıç olan Myers'la ilgili. Myers'ın içine eski bir yargıç olan ve çokça suçtan aranan biri giriyor. Ve tabii ki o ölü olarak biliniyor. Adam Myers'ın bedenini ele geçirip istediğini yaptırabiliyor. Bir kimlik kontrolü olduğunda geriye çekiliyor. Myers'ı görüyorlar ve diyorlar ki kimliği temiz diyorlar. Adam da böylece yırtıyor. Ama tabii ki Anderson'ın yardımıyla Dredd bu olayları anlamaya başlıyor ve Myers'ın peşine düşüyor. Toplam dediğim gibi bu iki hikaye ana hikaye. Tabii bunların yanında küçük küçük bu atmosferle ilgili, robotlarla ilgili ya da alt şehirdeki insanlarla ilgili hikayeler de çokça mevcut. Konusu kısaca bu şekilde. Şimdi isterseniz bir de çizimlerine göz atalım. Öncelikle biraz dış kısmına bakalım. Dediğim gibi sert kapağı gayet güzel bir kalitede arkadaşlar ve kapağı çok güzel bence. Bu şuradaki sembolü, yani yargıçların bir sembolü gibi düşünebilirsiniz. Yan kısmı gayet sade. Transformers Kayıp Işıklardaki fontların aynısı, hatta hani birebir neredeyse, bana öyle geldi en azından. Arka kısmında yine o logo var ve burada kısa bir özeti var, işte çok çok kısa bir, bence kısa ama yeterli bir özet. Bura bu şekilde. IDW tarafından çıkan bir eser. Şöyle göstereyim. Burada işte bize anlatıyor. Yıl 2100, mega şehir 1, 800 milyon kişi yaşıyor. Bu robotların baştaki sorunu var ya, size konu bölümünde anlattığım. İşte o sorunu başta anlatıyor size. Robotlar falan birden böyle değişmeye başladı, sorunlar çıkarmaya başladılar diye. Benim burada sevdiğim şey, alınır mı bölümünde de bahsedeceğim. Mesela burada karikatürize bir çizim var mesela, ama burada gerçekçi bir çizim var. Biraz daha gerçekçi çizimleri var buranın. Hani şöyle en kolay bir şekilde şöyle anlayabiliriz. İşte bir buraya bakın. Hani bir de şuraya bakın. Bura çok daha karikatürize duruyor. Şuradaki kişi de Anderson.
İşte konu bölümünde anlattığım psişik güçlerle Dread'e yardımcı olan sarı saçlı güzel bir kadın. Mesela burada bildiğim böyle 80'ler, buram buram 80'ler kokuyor abi. Aşırı renkli falan filan. Hatta New School bile diyebiliriz buna. 2000 başı bile diyebiliriz. Çizimler genel olarak bu şekilde. Hani bir karikatürize var. Bir de o gösterdiğim bölümde gerçekçi var. Bence iki bölümü de çok güzel çizim olarak. Hani hiç beğenmediğim bir çizimi yok bu çizgi romanın. Hani öyle söyleyebilirim. Böyle bayağı şaşırttı beni bu konuda. Bu robot da arkadaşlar, ben bu bölüme bayağı gülmüştüm. Her cümlenin sonunda sorun değil adamım diyor böyle, tamam mı? Tam böyle lanet Amerikan dublajları gibi. Yani en böyle güldüğüm bölüm buydu. Onun dışında gülecek bir yerde yok zaten. Böyle Dread'in sertliğini arıyorsunuz abi. Dredd işte birilerini dövsün, vursun falan filan diye. Evet, yani çizimlerde kısaca bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kendi fikirlerimi anlattığım alınır mı bölümüne geçelim. Alınırma bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bu çizgi romanla ilgili hiçbir beklentim yoktu. Hatta cilt ikisini de öylesine aldım. Dedim hem sert kapak hem fiyatı ucuz hem de kapak resmi çok güzel. Alayım kalsın, kötü olursa da bir şey olmaz kafasındaydım. Ama bu çizgi roman beni dumura uğrattı diyebilirim. Gençler çok böyle Yargıç Dread'i falan bilmiyorlar ya da takmıyorlar. Star Trek gibi mesela. Ama kesinlikle yani Yargıç Dread'in herkesin okuması lazım bence. Biraz yaşı küçük olmayan, biraz büyük olan insanların. Büyükten kastım da şu: küfür çokça var. Şiddet çokça var ve ben buna bayılan biriyim. Beni bilenler bilir. Yani o tarz böyle yetişkin bir eseri istiyorsanız ve bilim kurguyla harmanlanmış bir şekilde istiyorsanız kesinlikle bunu almanızı öneriyorum. Çizimleri çok güzel. Çizimlerde gösterdim. Böyle uzaklaştıkça karikatür, yakınlaştıkça gerçekçi. Farklı farklı ve hepsi bence çok güzel çizimleri sahip. Konu olarak da bence konusu gayet böyle güzel. Hani çok bir şey beklemiyorsunuz ama böyle çok boş bir şey de değil. Bence çıtır çerez anlamında bu atmosferle birlikte çok güzel. Atmosferi çok güzel kurulmuş. Böyle bildiğin orada kendinizi Dread'le birlikte hissediyorsunuz ve Dread'in o sertliğini görmek istiyorsunuz. Şahsen bende öyle oldu. İşte başında diyor en sert yargıç Dread'ti falan diyor. Ben diyorum Dread şimdi birilerinin ağzını burnunu kıracak falan. Hatta bazen Dread çok sakin davranıyor başta. Sonra çok sinirleniyor ve şimdi ağzınıza falan deyip, anladınız orayı. İşte öyle deyip en sonunda direkt böyle olaya bodoslama dalmaya başlıyor. Dediğim gibi küçük kardeşlerimize içinde bolca sansürsüz, ya çok değil ama böyle yerinde sansürsüz küfür olduğu için ve bazı gerçekten böyle tatmin edici şiddet ve vahşet sahneleri olduğu için önermem. Ama ne bileyim bir 15-16 yaşından büyük herkese öneriyorum. Böyle yetişkin bir bilim kurgu arıyorsanız az önce dediğim gibi kesinlikle bunu gidip alın. Fiyatı da uygun. 80 TL şu an sert kapak ve böyle ince olmayan bir kuşa kağıt baskı için gayet uygun bir fiyat. Fikirlerim de kısaca bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.